Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ezber bozan poğaça tarifiyle geldim. Tavada yapılmış olmasına rağmen fırın lezzetini asla aratmayacak. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına yarım paket yaş maya, dilerseniz bir paket instant maya da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar toz şeker, toz şekerle mayayı karıştırdım. Üzerine 1,5 bardak ılık süt ekliyorum. Sütün ılık olmasına dikkat edin. Sıcak olursa mayayı yakacaktır. Soğuk olursa da mayayı biraz zor aktifleştirecektir. Üzerine yarım bardak kadar sıvı yağ ekledim. Dilerseniz bir çay bardağı kadar da kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırdım. Spatulayı aldım. Bir miktar un ekliyorum. Unun üzerine tuzumu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Unu kontrollü ve dikkatli bir şekilde ekleyin. Toplamda 4 bardak un kullandım. İlk etapta yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatula ile karıştırıyorum. Yoğunlaştıktan sonra elimdeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurum yoğunlaştı. Elimdeki spatulayı çıkartıyorum. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu toparladım. Hamuru toparladıktan sonra 3-4 dakika kadar daha yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Üzerini düzelttikten sonra uygun bir tabak ile kapatıyorum. İsterseniz streç film de kullanabilirsiniz. 1 saat kadar mayalandırdım. Dilerseniz biraz daha mayalandırabilirsiniz. Hamuru bu kadar mayalandırmam benim için yeterli geldi. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını aldım. Yuvarlak bir forma getiriyorum. Hamur çok yumuşak olduğu için mutlaka masaya biraz yağ sürün. Hamuru şöyle bir toparladım. Yuvarlak bir forma getirdim. Hamur kartı ile 8 parçaya bölüyorum. 8 parçaya böldükten sonra bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Bezelerinizi eşit bir şekilde hazırlamak için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Avucunuzda sıktığınız zaman her zaman aynı şekilde gelecektir. Fazla olan hamur bu şekilde elinizde kalacak. Hamuru toparlıyorum. Yuvarlak forma getirdikten sonra kenara alıyorum. Bezelerimi hazırladım. Hiç dinlendirme yapmadan hemen poğaçamın şeklini veriyorum. Ben bu şekilde hazırladım. Dilerseniz yuvarlak olarak da hazırlayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde hazırladıktan sonra alt kısmını birleştirebilirsiniz. Ben hemen pratik bir şekilde bu şekilde hazırladım. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Poğaçalarımı hazırladım. Uygun tavanın içerisine yerleştiriyorum. Tavanızın biraz büyük olmasına dikkat edin. Küçük tava kullanırsanız hamurlarınız çok fazla kabaracaktır. Hemen bu şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra üzerini mutfak havlusu ile kapatıp 20 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum.
Poğaçaları 20 dakika kadar tava mayası yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Ocağımın üzerine alıyorum. Kısık ateşte pişireceğim. Kesinlikle yüksek ateşte pişirirseniz altı üstü pişecektir. Orta kısmı da hamur kalacaktır. Kısık ateşe aldım. Uygun bir kapağınız varsa kapak ile kapatabilirsiniz. Ben uygun kapak bulamadığım için bu şekilde krep tavasını kullanıyorum. Bu krep tavasını yıllardır kullandığım için alt kısmı biraz kararmıştı. Sizler rahatsız olmayın diye ben bu şekilde alüminyum folyo ile kapladım. Bunu açıklamamın nedeni alüminyum folyo ile kapatmak zorunda değilsiniz. Tavayı alüminyum folyo ile kapladıktan sonra hemen bu şekilde ocağımın üzerine de bir tane alüminyum folyo parçayı koparttım. İkiye katlayıp bu şekilde altına koydum fırın etkisi yaratsın diye. Sonradan aklıma geldi. Hemen sizlerle de paylaşayım. Gerçekten çok güzel oldu. Isıyı çok güzel bir şekilde dağıttı. Kapağını ara ara siz görün diye ben açıyorum ama sizler hazırladığınız zaman açmayın. Çok daha güzel kabarır. Alt tarafı piştikten sonra kenar kısımlarından anlayabilirsiniz. Hemen sizlere yakından göstereyim. 25 dakika kadar sürdü benim alt tarafının pişmesi. Kullanacağınız tavanın kalınlığına göre değişiklik gösterebilir. Ocağın en büyük gözünü kullanıyoruz. Kesinlikle kısık ateşte pişiriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Diğer tarafını da kontrollü bir şekilde pişireceğim. Derin tavanın içerisine tekrardan aldım. Yağlı kağıdı üzerine kapatıp diğer tavayı tekrardan üzerine kapatıyorum. Diğer tarafı da 15 dakika kadar bir sürede pişti. Yine de kontrollü pişirin. Poğaçalarım pişti. Gerçekten inanılmaz oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de tarifi denediğiniz zaman çok beğenirsiniz. Hemen bu şekilde sizlere yakından göstereyim. Poğaçalar piştikten sonra hemen tavamın içerisine tekrardan yerleştiriyorum. Üzerini tekrardan kapatacağım. Bu şekilde tamamen ılımasını bekliyorum. 4-5 dakika kadar bekletmeniz yeterli olacaktır. İçini daha da güzel çekecektir. Poğaçalarımı bitirdim. Hemen sizler için doku testine geçeceğim. Sizler poğaçanın güzelliğini izlerken bu arada ben de sizlere veda edeceğim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yoruma küçük bir nokta dahi olsa koysanız gerçekten çok sevinirim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Yumuşacık oldular. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.